Merhaba. Bahçenizde veya tarlanızda kendi soğanlarınızı yetiştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün sizlere adım adım soğan yetiştirmenin tüm aşamalarını anlatacağım. Soğan yetiştiriciliği, özellikle doğru teknikler uygulandığında oldukça verimli ve keyifli bir süreçtir. Bu videoda tohum seçiminden fide dikimine, sulamadan hasada kadar her adımı ele alacağız. Videonun sonunda soğanlarınızın daha sağlıklı ve uzun ömürlü olması için paylaşacağım özel bir ipucu da olacak. Hadi başlayalım. Tohum seçimi ve fide yetiştirme. Soğan yetiştiriciliğine başlamanın ilk adımı doğru soğan türünü ve kaliteli tohumları seçmektir. Soğanlar gün uzunluğuna göre 3 ana türe ayrılır. Kısa gün, orta gün ve uzun gün soğanları. Türkiye'nin çoğu bölgesinde orta gün ve kısa gün soğan türleri tercih edilir. Kısa gün soğanları genellikle Akdeniz iklimine daha uygunken, orta gün soğanları Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde daha verimli olur. Tohumları genellikle sonbaharda, Eylül ve Ekim aylarında ekebilirsiniz. İklime göre kışın korumalı alanlarda çimlendirme yapılabilir veya doğrudan tohum ekimi tercih edilebilir. Çimlenme için en ideal toprak sıcaklığı 15 ila 20 derece santigrat aralığındadır. Tohumları 1 ile 1,5 santimetre derinliğe ekerek ve yaklaşık 2 ile 3 santimetre aralık bırakarak ekim yapabilirsiniz. Fideler yaklaşık 4-5 yaprak oluşturduğunda tarlaya şaşırtma işlemi yapılır. Toprak hazırlığı ve dikim koşulları. Soğan yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı oldukça önemlidir. Soğan bitkisi hafif ve iyi drenajlı, organik maddece zengin toprakları tercih eder. Ağır killi ve su tutma kapasitesi yüksek topraklarda soğan yetiştirmek zordur. Çünkü bu tip topraklar kök çürümesine yol açabilir. Toprağın pH seviyesinin 6 ile 6,5 arasında olması idealdir. Ekim öncesinde toprağı 20 ile 25 santimetre derinliğinde sürerek havalandırın. Toprak hazırlığı sırasında dekar başına 3-4 ton yanmış çiftlik gübresi ekleyerek organik madde miktarını artırabilirsiniz. Dikim sırasında sıra aralarının 30-40 santimetre, sıra üzeri aralıkların ise 8-10 santimetre olmasına dikkat edin. Bu mesafeler, bitkiler büyüdükçe yeterli hava sirkülasyonuna olanak sağlar ve hastalık riskini azaltır. Sulama ve gübreleme. Soğan bitkisi düzenli ancak aşırı sulama yapılmadan yetiştirilmelidir. Tohumlar ekildikten ve can suyu verildikten sonra özellikle büyüme sürecinde toprak nemli kalacak şekilde sulama yapılmalıdır. Ancak fazla sulama kök çürüklüğüne yol açabilir. Bu yüzden sulamada dikkatli olun. Yağmurlama sulama yerine damla sulama yöntemi tercih edilmelidir. Soğan bitkisi besin maddelerine ihtiyaç duyar ve büyüme sürecinde azot, fosfor ve potasyum içeren gübreler oldukça önemlidir. Özellikle büyüme dönemi olan ilkbahar aylarında dekar başına 8-10 kilogram azot ve 10-12 kilogram potasyum ekleyebilirsiniz. Mart ayında uygulanan azotlu gübreler soğanın baş dolgunluğunu artırır. En uygun büyüme sıcaklığı 18 ila 24 derece santigrat olup bu sıcaklık aralığında soğanlar daha sağlıklı gelişir. Zararlılarla mücadele ve bitki bakımı. Soğan yetiştirirken çeşitli zararlılar ve hastalıklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle soğan sineği, yaprak bitleri, kırmızı örümcek ve mantar hastalıkları soğanlarda sık görülür. Zararlılarla mücadelede kimyasal ilaçlardan kaçınmak için doğal yöntemler tercih edebilirsiniz. Örneğin neem yağı veya sarımsak püresi doğal çözümler olarak kullanılabilir. Ayrıca bitkiler arasında yeterli mesafe bırakmak, hava dolaşımını artırarak mantar hastalıklarının oluşumunu engeller. Yabancı otlar soğan bitkisi için büyük bir sorundur. Soğanlar, yabancı otlarla rekabet edemeyecek kadar hassas kök sistemine sahip olduğundan toprağın düzenli olarak çapalanması gerekir. Mart ve Nisan aylarında çapalama işlemi yabancı ot kontrolü ve toprağın havalandırılması açısından faydalıdır. Bu dönemde soğanların etrafındaki toprağı nazikçe havalandırmak kök gelişimini destekler. Olgunlaşma ve hasat zamanı. Soğanların olgunlaşması genellikle 5-6 ay sürebilir ve bu süreçte soğanların büyümesini gözlemlemek önemlidir. Soğanlar genellikle Mayıs ve Haziran aylarında hasat edilmeye hazır hale gelir. Hasat zamanının geldiğini,
soğan bitkilerinin yapraklarının sararıp kurumaya başlamasıyla anlayabilirsiniz. Yaprakların tamamının kurumasını beklememek, soğanların daha lezzetli olmasını sağlar. Hasat sırasında soğanları elle veya çapa ile nazikçe topraktan çıkarın ve hasat edilen soğanları gölgede kurumaya bırakın. Soğanların dış kabuğunun tamamen kuruması önemlidir. Bu sayede uzun süreli depolama sırasında çürüme riski azalır. Kurutma işlemi genellikle 2-3 hafta sürebilir ve soğanların dayanıklılığını artırır. Saklama ve depolama. Ve işte videonun başında söz verdiğim bonus ipucu. Hasat ettiğiniz soğanları uzun süre taze tutmak için doğru saklama koşullarını sağlamak çok önemlidir. Soğanlarınızı kuruduktan sonra hava alabilen file çuvallarda serin, kuru ve karanlık bir ortamda saklayabilirsiniz. Yüksek nemden kaçının çünkü bu soğanların çürümesine yol açabilir. Doğru saklama koşullarında soğanlarınızı 6 ay veya daha uzun süre boyunca taze tutabilirsiniz. Soğan yetiştirmek gerçekten hem keyifli hem de verimli bir uğraş. Bu adımları takip ederek kendi soğanlarınızı yetiştirebilir ve doğal, lezzetli bir hasat elde edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bahçecilik ipucu ve rehber içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda farklı bir sebze yetiştiriciliği hakkında konuşacağız. Görüşmek üzere. Sağlıklı ve bereketli hasatlar dilerim.